Şimdi kardeşim sanıyorlar ki dünyada bir tek bunlar var. 2 tane film çekti diye kendilerini lord zannediyorlar. Diğerleri yani biz kim? Sümüklü böcek, asalak gibi yaşadığımızı düşünüyorlar. Unutma ki kardeşim biz onları görünür oldukları için çok iyi tanıyoruz ama onlar bizi hiç tanımıyorlar. Pembe bir fanus içinde tiyatrolarını oynuyorlar. Bütün kötü sıfatları ve sapkınlıkları bize iteliyor, kendilerini görmüyorlar. Eskiden medyada şeffaflık olmadığı için kitleleri istedikleri gibi sürüklüyorlardı. Bir çamur at, 90 yıl izi çıkmaz. Hala o çamurun etkisini yaşıyoruz. Onlar asilzade, sen köylü. Ya köylü olma kavramını kirleten bir kere kendileri. Dünyaya milletçe oryantal bakıyoruz. Oryantal ne? Batı'nın doğu bilimlerini ve sanatlarını incelemesi. Yani Batı'nın doğuya bakışı. Bizimki ne? Self-oryantalizm. Kendi kendimize Batı'nın bize baktığı gibi bakıyoruz. Ya bu olacak iş mi yani? Bu çok önemli bir mevzu. Yani Batı'nın bize baktığı gibi bizim kendimize bakmamız, onların değer yargılarıyla kendimizi yargılamamız, onların bile yapmadığı bir acımasızlık. Birlikte şu an elimizde çok enteresan bir kitle oluştu. Yani asi olmak adına devlete karşı çıkan, hatta terörist destekleyen bir güruh peydah oldu. Adamla aynı okulu okuyorsun. O aydınlık. Sen dünya görüşünden dolayı salatalık oluyorsun. Bayağı salatalık oluyorsun abi. Şimdi bunlar bize komik geliyor. Bize yemiyor yani. Niye? Hayatı boyunca hiç bir haltını, hiçbir şeyini arkadaşıyla paylaşmamış bir grup, bu 6-7 yıl önce şu şeyde Taksim'de olan mevzularda ne oldu? Böyle paylaşma şeyine girince, kenetlenince bir şey oldu zannettiler. Bize komik geliyor çünkü biz bunu sürekli yaşıyoruz yani. Biz sürekli paylaşım içerisindeyiz. Ya onlar bir şey zannetti ama tabii ki kızamazsın onlara da. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bir değer yargıları yok. Oluştuğunu zannediyorlar, oluşuyor gibi görüyorlar. Hayır, değil yani. Onlara bundan nefret etmeleri aşılandığı için fikren o özgür düşünce olgunluğuna erişip seni ve görüşünü araştırmaya yeltenmiyor bile. Aydınlık olmayı da kuralsız olmaya bağlıyor. İtiraz ediyorsun bir şeyine, reddediyorsun. Kimse bize karışamaz. Niye yani bir ortak bir değer yargısı oluşturmayacak mıyız bu ülkede? Şimdi onlar aydınlık ya ama bir şeyden de itiraz ettiğimiz zaman ne yapıyor bu sefer? Sen bana karışamazsın. Sen kuralsızsın. Bu bir şeyime karışamazsın mantığıyla sen zaten her şeyi yapabilirsin. Biz yaptığımızda sen karışıyorsun. Ya da biz siz diye hitap etmek istemiyorum ama. Ya kural şart. Kuralsız bir insan olur mu? Hayvanın da kuralı yok. Beyni yok çünkü hayvanın yani. Neden seni kabul edemiyor ki? Egolar. Temelinde, bunların hepsinin temelinde ego var. Kendinden daha büyük bir güç olduğunu kabullenmiyor. Bizden bahsetmiyorum. O büyük gücü hepimiz iyi tanıyoruz zaten. Okumayı, öğrenmeyi, bunlar üniversite okumak kalıbına sokuyor. Hoş. Bunu artık biz de kabullenmiş gibi bir durumdayız. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama benim küçüklüğümde şöyle bir şey vardı. O zaman Avrupa Birliği süreçleri vardı. Eğitim seviyesi çok düşük. Eğitim seviyesi çok düşük. Bu laf hala kulaklarımda çınlar. Şimdi eğitim seviyesi düşük değil, çok yüksek. Ne oldu? Ne oldu? Çok mu ileri gitti ülke? Hiçbir şey değişmedi. Demek ki üniversite okumakla olmuyor. Onu okumayanları da bu sefer okuyanlar reddetmeye başlıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Öbür adam atıyorum gitmiş medresede okumuş abi. Ya da herhangi bir şekilde gitmiş kilisede okumuş adam. Batılı bir okulda okumuş. Onu reddedebiliyor musun? Edemezsin. Onlar da ne yapıyor? Farkında değiller ki. Bunların yaptığı şey Kentucky'de tavuk satmaya benziyor abi. Kentucky'de tavuk satmaya benziyor.
Kendi kendine 2 kitap okuyunca küçük dünyasında böyle bir şey olduğunu zannediyorlar. Hoş oluyor da, çünkü devir o devir. Kimse okumayınca bir kitap bile seni öne geçiriyor maalesef. Böyle bir devirdeyiz ve okuyun, lütfen okuyun. Yani okuma şekilleri değişti artık. Kitap dışında okunabilecek şeyler de var dijital ortamlarda. Muhakkak okumamız lazım. O bir cümle bile, öyle bir çağdayız, sizi kesinlikle öne taşıyacak, öne götürecek. Bugüne kadar biz onları hep tanıdık. Onlar bizi tanımıyordu. Şimdi tanıyorlar, bunun da adına kutuplaşma diyorlar. Hayır, bu değil. Böyle bir devirdeyiz. Yani herkesin bir görüşü var elbette. İnsan, Cemil Meriç'in deyimiyle, bazen sağdır, bazen soldur. Bazı görüşlerde sağdır, bazı görüşlerde soldur. Bunun adı insaftır, insaniyettir. Böyle bakmamız lazım dünyaya. Böyle fanatiklikle, vurdum duymaz bir şekilde hurra diye görüşlerimizi ortaya atarsak içinden çıkılmaz bir girdaba giriyoruz. Biz onların bildiğini bilmiyormuşuz gibi düşünüyorlardı. Halbuki bizim onların bildiğini bilmememiz mümkün olabilir mi yani? İmkansız lan bu zaten. Aynı tezgahtan geçiyoruz yani mecburen. Biz zaten bu eğitimi alıyoruz. Mantık düşünse, şimdi hal böyle olunca bunlar meydanı boş zannediyorlar. Meydan dolu abi. Siz ne kadar meydandaysanız biz de artık meydandayız. Bu anarşi anlamında değil. Şimdi 90 senedir beni ikinci plana atan adam sendin. Ama artık iş değişti. Biz ikinci planda falan değiliz. Bir süredir ikinci planda değiliz. Artık biz de meydandayız. Meydanı boş zannetme. Çünkü bizim çekindiğimiz, korktuğumuz ya da görüşümüzde emin olmadığımız herhangi bir nokta yok. Bu böyle bilinsin. Şimdi bazen bizden de çatlaklar çıkabiliyor. Bilimi, sanatı, kültürü reddediyor. Olur mu ya böyle bir şey yani? Müslüman adam böyle bir şey kabul edebilir mi? Abi Müslüman dediğin adam her şeyden anlayacak. Zorunda, anlamak zorunda. Hele ki bu çağda. Bilmek zorundayız. Dünyevi değerlerden de anlamak zorundayız. İşte İngilizceden bana ne, böyle bir şey olmaz. İngilizceyi de bileceksin. Gerekli olan başka bir dil varsa senin için onu da bileceksin. Arapçayı da bileceksin. Türkçeyi öncelikle çok iyi bileceksin zaten. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Ama maalesef üniversite mezunu olan bir sürü vatandaş daha Türkçe yazı yazmayı bilmiyor. Bileceğiz abi. Müslüman böyle değil. Müslüman böyle parmakla gösterilecek kadar belirgin bir tip olacak. Dünyevi olarak diyorum. Böyle parmakla gösterilecek. Bu adam eğitimde, kendine güvenilirlikte, konuşmasında, edebinde, ahlakında, bütün dünyevi değerlerde ileri olacak. Bakacak ki adam, ya bu ne güzel adam diyecek ya. Ama Müslüman. Ben bunun bildiğini bilmem lazım diyecek. Sen talep oluşturacaksın. İnsanlara güzel geleceksin. Bu yaranmak anlamında değil. Güzel görüneceksin insanlara. Adam da seni sevecek. Çünkü bir Müslüman sevilmesi gereken bir insandır. Müslüman olmayan insan tarafından da sevilecek bir insandır Müslüman. Şimdi adam çıkmış eski çağlarda, adam diyorum da yani bir evliyaya. Horasan'dan çıkıyor. Gidiyor Bosna'ya. Gidiyor burada herhangi bir Anadolu'daki bir ile. Bir adam donandığı ilim ve bilimlerle öyle bir örnek oluşturuyor ki bütün şehir, bütün ülke Müslüman oluyor. Bir adamla oluyor bu. Bir adamla. Zamanın dezavantajları olduğu gibi avantajları da var. Müslüman adam, Müslüman olduğu için değil, dini değerleri için değil. Önce harika bir insan modeli olduğu için örnek gösterilecek. Nasıl olacak? İlimle, bilimle, sanatla, zamanın kabul gören meziyetleriyle. Sonra diyecekler ki ya bu adam kim ya? Önce saygı duyuracağız. Birçok insan bizim ortamımıza girmediği için bilmiyorlar nasıl çocukların alttan böyle yetiştiğini. Görse ve eğer dürüst olsa onu gördüğü zaman ağlar zaten belki, yani ben bir halt değilmişim diye. Önümüzdeki çok yakın bir zamanda gençler dünyaya hakim olacak.
Çünkü ihtiyarlar zamanın hızından dolayı biraz elendi. Onların yeri yolumuzda değil, onların yeri bizim başımızın üstü. Ama biraz önümüzden çekilmek zorundalar. Çünkü kardeşim, ne kadar kaybolmuş olursa olsun biz Müslüman Türk milletiyiz. Müslüman bir Türk milletinin dünyaya bir vaadi vardır. Nedir o vaat? Bir gayrimüslime bile der ki, ben seni bile senden daha iyi yönetirim. Daha adaletli yönetirim. Keza öyle de olmuştur. Tarihinden bu noktada örnek alacaksın. Şekil anlamında değil. Nasıl yapılmış, ne edilmiş, nasıl çalışılmış bunları örnek alacaksın ve sadece Müslümanlar için değil, dünyadaki herkes için adaleti vaat edeceksin. Bugün Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Suriye'de, Filistin'de, Irak'taki kardeşlerimize eğer gerçekçi bir ses çıkaramıyorsak, bunun sebebi senin benim geri kalmamla. Yetiştireceksin kardeşim kendini. Orada Filistin'de tanka taş atarken şehit olan kardeşin en azından ben mücadele ediyorum, elimde bu vardı der kendini kurtarır da sen bu kadar bolluğun içinde kardeşine destek olmayıp tanka taş attırdığın için hesabını veremezsin. Sorulmayacak mı sanıyorsun bunlar? Sen yetişmiş gerçek bir Müslüman olsaydın o adamlar senin kardeşine zaten bunu yapamayacaktı korktuğu için. Gücünden çekinecekti. Şimdi bak kendi kendine de söyle. Düşmanın senden niye korksun ki? Niye çekinsin? Bunun cevabı var mı? Olmalı. Ama dedik ya zıpkın gibi bir grup mücahit de alttan yetişiyor. Gün onlarınmış gibi görünebilir. Ama herkes bilsin ki gelecek bizim. Ocu bucu değil. Herkesi kapsayarak, örnek bir model olarak tüm dünyayı kendine hayran bırakacak bir neslin yetiştiğinin haberini herkes duysun. Yapmayı bilip yapamadıklarımızı, çok kısa bir zamanda yapacağımızdan emin oldukları için bizi bitirmek adına her gün hunharca çalışıyorlar. Bugün Amerikalı bilim adamı bile senin ileriki yıllarda dünyanın en büyük devletlerinden biri olacağını biliyor ve söylüyor. Kanuni devrinden bile daha güçlü olacağının haberini veriyor. Biraz ütopik ve komik geliyor değil mi bu durum? Bunu biz söylemiyoruz. Amerikalı söylüyor. Şu an geçiş dönemindeyiz. Elbette kötü gelişmeler olacak. Ama birileri bu kötülüğe itiraz edecek. Ve kırılmalar yaşanacak. Onun için kırılmalardan filan sakın korkma. Bu arada yanlış da anlaşılmasın. Bunu böyle yeni parti kırıntılarıyla filan hiç alakası yok. Biz siyaset üstü bir şeyden konuşuyoruz, bahsediyoruz burada. Bunun bizzat senle ilgisi var, şahsınla ilgisi var. Birileri bekledikleri o anarşi zamanını kollasın dursun. Hiç günde 5 vakit bir araya gelen adamla böyle fikren bir arada olduğunu zanneden bir grup aynı olur mu ya? Uykusunun en derin kısmında uyanıp bunları düşünen adamla diğeri bir olur mu? Yani hiç eşeğin yellenmesi görkemli olur mu? Allah aşkına. Ne kadar güçlü sesi de çıksa yellenmedir nihayetinde. Bırak hayvan rahatlasın dersin. Eşeği besleyecek vekalet de eşrefi mahlukata yani sana verilmiş. Sen eşek değilsin. Sen eşrefsin. Hep böyle bir şey arıyoruz. Arkasına geçilecek adam. Ya özgüvenimiz mi yok acaba? Lütfü Arslan abimizin deyişiyle ben demeden biz olmaya çalışıyoruz. Oysa bizi oluşturmak için önce kendine düşen görevi yerine getiren olmalısın. Bugün Doğu Türkistan'a ya da Filistin'e yeteri kadar ses çıkaramıyoruz. Çünkü üzerimize düşeni yerine getiremiyoruz. Getirmiş olsak biz güçlü olacağız ve onlar bunu zaten yapamayacak. Öyle bağırıp çağırmayla, asıp kesmekle falan olsaydı en büyük devlet biz olurduk hiç şüphesiz. Onlara bir dokunuşun olsun istiyorsan bir satır daha oku. Ekstra bir şey daha kat kendine. Ama kendin için değil, adalet için. Muhakkak kendin bu durumdan zaten bir fayda görürsün. Ve her zaman da ölmeye hazır olacağız. Şu soruyu kendimize daima soracağız. Neyine güvenerek öleceksin? Neyine güvenerek öleceksin? Tüm hayatımızda belki bu sorunun cevabını üretmek için koşturacağız. Böyle bir hayat. Biz buna talibiz.
Seni hoş gösteren ve dünyaya ışık tutacağın donanımları edinmek zorundasın artık. Çünkü bize tarif edilen Müslüman profili bu. Zeki olacağız, güvenilir olacağız, iyi ahlaklı olacağız, adaletli olacağız. Adaletli olacağız. Fanatik değil. Yanlışa yanlış diyen akıllı insanlar olacağız. Herkesin hakkını koruyacağız. Öğrenmemizi sınırlayan her şeyi reddedeceğiz ve yetinmeyeceğiz. Öğrenmek için yetinmeyeceğiz. Bugün tek bir yetkinlik var herkeste. Bununla fark oluşturabilir miyiz Allah aşkına? Onu yapamam, bunu da bilemem filan. Yok. Öyle bir şey yok. Talip olursan bilirsin. Gereklerini yerine getir ve beynini asla herhangi bir şeyi bilmiyorum diye kapatma kardeşim. Git uzmanından öğren. Okumadan, mesai harcamadan, emek vermeden, zorluk çekmeden, sürünmeden hiçbir güzel hikaye başlamaz. Başarılı olan insanların güzel hikayelerini hep dinle. Hepsi kayıpla başlar. Kaybetmekten de onun için asla korkma. Birilerinden bir şey beklemeyi artık bir bırak. Yoksa meydanlarda toplanıp Çin Seddi diye tekbirlerle kolileri deviren gruplar içerisinde bulursun kendini. Benden söylemesi. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz.